Birazdan duşumu alacağım. Eşyalarımı yerleştirdim. Şu ağacın güzelliğine bak. Abi bu ses ne ya? Yolumu mu kaybettim ben anlamadım. Hadi biri bekle. 21 família. Tayrona Park'tan selamlar. Şu an 3 saattir yoldayım. 1,5 saatim kaldı Playa Brava'ya. Kolombiya'nın en büyük, en güzel nasyonel parklarından birisi. Tayrona Park'ın yakınında bir hostelde kaldım bir gece. Oradan yürüyerek buraya kadar geldim. Şimdi Playa Brava'ya doğru yürüyorum. Orada bir gece hamakta kalacağım. GoPro'm yapmadığı için telefonumdan çekiyorum şu an. Yalnızım belki ama güvenilir. Pek bir şey yani şu ana kadar tahtaya vuralım. Başıma bir şey geldi. Bu gece hamakta kalıp sonra ertesi gün parkın öteki tarafını yürüyeceğim. Gördüğünüz beyaz giriş biletim. Kırmızı da Medical Insurance. Türkçesi neydi unuttum. Bu arada Kolombiya'daki bu benim 3. ayım. Yani 3. ayı dolduracağım neredeyse. 27'sinde de 27 Ocak'ta Meksika'ya doğru gideceğim. Orada da yine başka bir yerde doğanın içinde gönüllü iş yapacağım. Eco Lodge yerinde. Birkaç günüm kaldı. Onu da böyle değerlendirmeye çalışıyorum. Bir aydır trekking yapmamıştım. En son Tres Cruces hike'ını yapmıştım. Benim shortlarımda izleyebilirsiniz. Bu da çok zorlu bir trekkingdi. Ama güzel geçti. Yürüyüş yani tam yürüyüş sayılmazdı. Daha çok maraton gibiydi. Ama güzeldi. Şimdi Tayrona Park'ta yürüyüşümü bitireceğim. Sizinle de paylaşacağım. Çekelim. Of, şu arı kovanına bakın. Oy, kocaman. Ve sonunda deniz yüzünü gösterdi. Çok az kaldı. Varmak üzereyim. Evet, varış noktasına vardım. Playa Brava, konaklayacağım yer. Playa Brava, Tayamuca. Plajdaki tek kalacak yer. Evet, check-in'imi yaptım. Şimdi hamakıma doğru gideceğim. Buradaki gördüğünüz yer yemek yeri. Öğlen yemeği, akşam yemeği orada yeniliyormuş. Burası da resepsiyon. Şimdi aldım, yorganumu alıyorum. Cipsimi aldım, bana da bu battaniyeyi verdiler. Vay anasını, şuraya bakın denizin. Nasıl bir deniz bu? Karabin denizi mi oluyor? Burası çok eser. Ben şuraya geçeyim en iyisi. Birazdan duşumu alacağım. Eşyalarımı yerleştirdim. Gece şunun içinde uyuyacağım. Deniz bayağı hırçın. Bu denizde de yüzemem ben. Ben yine hani Palomina'da dalgalıydı, burası sakin olur diye düşündüm ama değilmiş. Maalesef. İyi geldi bu yürüyüş. Yarın yine başka bir rotadan sahilin kenarından devam edeceğim. Deniz çok hırçın. Kimsecikler yok burada. Oh, buz gibi. Çok güzel bir yer. Sonunda turistik olmayan bir yere geldik. Kurtulduk. Cartagena neydi öyle? Gördünüz. İnsan taşıyor orası. İnsan dolu. Palomina'daki denizden çok çok daha berrak, temiz. İlerlemek ama mümkün değil çünkü denizin dalgaları çok sert bir şekilde sürüklüyor. Yani yürümek imkansız gibi. Harikaydı ama suyun içinde olmak çok güzeldi. Denizde keyfimi yaptım. Şimdi kokonatımı içeceğim.
Birazdan da akşam yemeği yiyeceğim. Yarın da tekrar yürüyüşüme devam edeceğim. Evet, şu an sabah saat 7:30. Kaldığım hamaklı hostelden, Ekoloj'dan çıktım yola. Şimdi öteki rotadan çıkışa doğru devam edeceğim. Bu yolculuk daha uzun sürecek ve sahil kenarından devam edecek. Hamakta uyumak hiç keyifli değildi. Hava o kadar çok esiyordu ki denizin o hırçın sesi, dalgaları, rüzgarlı, sallandık durduk bütün gece boyu. Uyuyamadım. Doğru düz uyuyamadım yani. O yüzden şu an erkenden yola çıkıp hostelde dinleneceğim. 5 saat falan sürecek yolculuğum. Burada vahşi hayvanlar var. Dün oteldeki tanıştım. Hollanda'da bir adam vardı. Onunla bayağı güzel sohbetler ettik. Bana bir video gösterdi. Böyle bayağı gorilla gibi ses çıkaran bir hayvan vardı. Karşılaşmam inşallah. Bu arada 2 gündür internetim yok. Harika. Çok güzel bir şey ya. Öyle telefonun eline almamak, kimseye ulaşamamak. İnternet detoks oldum mecburi ve çok iyi geliyor. En azından bana iyi geliyor. Dün de sahilde birazcık yattım, kitap okudum, dinlendim. İyi geldi. Saatlerce yattım. Zaten yapacak bir şey yoktu. Sonra işte Tim'le tanışınca onunla muhabbetler ettik, yürüyüş yaptık. En azından tek başıma değildim. Tek başıma da keyif alıyorum. Yalnız birisiyle de olunca daha bir keyifli olabiliyor. Duyuyor musunuz sesi? Gorilla mı ne? Şuradan geliyor ses. Ne olduğunu hiç bilmiyorum ama maymun herhalde. Bir maymun türü. Ay, bu yollar hep yukarı doğru tırmanış. Vallahi bittim. Deminden beri yukarı doğru tırmanıyorum. Ter içinde kaldım. Her yerim ter şu an. Şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Çiçek gibi açmış. Yolumu mu kaybettim, ben anlamadım. Vallahi aşağı doğru indim. Şimdi nereye gideceğim bilmiyorum. Sadece bir patika yolu vardı sanki. Eski evde. Şunu takip edelim. Galiba şu evlerde eskiden Indiyanlar mı kalıyordu? Abi bu ses ne ya? Bakalım nasıl bir şeymiş. İnternetten bakamıyorum ya. Neyi sesi acaba? Neyse. Şuraya bakın. Çiçekler sermişler yoluna. Şurada bir levha var. Evet. Playa Brava, Teyumakke'den geldim. Burası geldiğim yol galiba. Dünkü. Buradan şu an geldim. Oraya doğru gideceğim. Sahile doğru. Bakalım sahile çıkacak mı? Abi nereye geldim ben? Buraya giriş herhalde. Buradan su alabilirim. Değil mi? Orada biri bekliyor. Su alacağım şimdi. Ah! Bakın burası Pueblito Seyodo. İndiyanlar mı oluyor? İndiyanların kaldığı köy. Yalnız burası her zaman kapalı. Giriş yok. Açık olduğu zaman da yok sordum. Bu adam orada yaşıyormuş. ¿Cuántos años tu gente de Pueblito Seyodo viven acá? Realmente fueron 21 familias. 21 familias. 21 familias. ¿Pero cuántos años? ¿Cuántos años Sí. vivieron acá? Sí. Muchos años, en el año 400, sí. 400. 21 familias. Familias. 21'de aile yaşıyormuş burada. O da burada çalışıyor, su satıyor. Şimdi suyumu aldım. Bakın bu Kolombiyan parası. Şimdi suyumu aldım, devam edeceğim. Doğru gidiyormuşum Allah'tan. Sevindim. Suratım da kıpkırmızı olmuş. Adamla demin birazcık muhabbet etmeye çalıştım. İç şehre iniyorlar mı diye sordum. Sadece o iniyormuş. Birkaç
işte alışveriş, yemek satın almak için. Elektrikleri yok. Televizyon, telefon. Zaten telefon bağlantısı olmadığı için kimseye ulaşamıyorlar. Ve çok eski bir dil olan, aynı Peru'daki gibi Quechua dilini konuşuyorlar orada. Burada da Koku dilini konuşuyorlarmış. Çok eski bir dil. İspanyolca da konuşuyorlar. Yalnız hala eski dillerinde konuşuyorlarmış. Bunu hala sürdürüyor olmaları çok güzel bir şey. Böyle yürüyüşler yaptığınız zaman trekking ayakkabılarıyla gitmeyi unutmayın. Onsuz sakatlanabilirsiniz. Kolaylıkla düşebilirsiniz, kayabilirsiniz. O yüzden böyle hiking ayakkabıları tavsiye ediyorum. Sorularınız varsa eğer videonun altında sorularınızı yazın lütfen. Merak ediyorum. Trekking videolarım pek fazla izlenmiyor nedense. Sıkıcı olduğu için olabilir ben kesinlikle yürüdüğüm için. Ama eminim trekking sevenler de vardır aranızda. Neyse ki doğru yoldayım. Şu an rahat rahat devam ediyorum. Of, keşke demin çekebilseydim. Demin buradaki yaşayan bir kabileyle karşılaştım. Bana böyle tuhaf tuhaf baktılar. Ben de onlara iki yabani gibi. Ay keşke çekebilseydim, görseydiniz demin. Sanki bambaşka dünyaların insanları burada yaşıyorlar. Hepsinin üzerleri bembeyazdı ve böyle kırmızı bir bandanayla bellerini çevirmişler. Evet, deniz yine yüzünü göstermeye başladı. Şurası galiba Playa Brava. Burası da San Juan. Bilmem bir şeydi. San Juan. Plajına doğru yaklaştım. Dalgalara bakın. 100 kişi burada bu sularda boğularak ölmüş. O yüzden yasaklıyorlar bu denizde yüzmeyi. Gördüğünüz gibi zaten imkansız görünüyor. Burada da devasa. Evet, yine farklı bir nokta. Buraya gelmişim şu an. Oka. Nereye geldik bakalım. Yürüyüş yapanlar burada kamplıyor. Çadırların içinde. Burada banyolar. Ben kamplamayacağım tabii. Ben devam edeceğim. Bir gece yarıda. Bayağı büyükmüş kamp alanı. İnsanlar burada konaklıyor Tayrona Parkı'nın. Şu ağacın güzelliğine bakın. Şimdi öteki plaja doğru yürüyorum. Yine bu deminki gittiğim plajın yanı sıra bir başka daha plaj varmış. Bu da son galiba. Demin güzel yüzdü. Sonunda yüzülecek bir deniz. Denizin o ağır dalgalarını şuradaki gördüğünüz kayalıklar batıyor. O yüzden yüzülecek bir durumda. Birazcık durdum. Birazdan devam edeceğim. Düşünün.
Çok az kaldı çıkışa. 20.000 kilometre yol kat ettim galiba şu son 2 günde. Yine kamping yerleri. Ahí, mata el palo como la mono ese. Hola. Hola, buenas. Buenas. ¡Rulo! Ve sonunda çıkışa vardım. Birkaç adım kaldı. Bu sabah saat 7.30'da başladım yürüyüşüme. Tabii sahilde birazcık keyif yaptım. Denize de girdim. Bu 2 saat sürdü. Yani şu an saat 4. 4.30. Kaç saattir yoldayım? 9 saat. Eksi 2 saat. 6-7 saat yürümüşüm. Vay yalnız. Kendimi de görür diyorum. Evet, göstereyim size çıkışı. Ta 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 tam. Şimdi hostelime geri döneceğim. Valizimi yani sırt çantamı gidip alacağım. Ondan sonra ya orada bir gece kalacağım ya da Santa Marta'ya gideceğim. Orada konaklayacağım. Bu kadar bugünlük. Birazcık telefonumdan olduğu için çok sallandı ekrandaki görüntüm. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hoşçakalın.